4000 yıl önce Anadolu'da ticaretin şaşırtan kuralları. Bir düşünün. Bugünden yaklaşık 4000 yıl öncesine gidiyoruz. Ne internet var, ne banka sistemi var, ne modern mahkemeler var, ne de bugünkü anlamda devlet kurumları. Ama buna rağmen insanlar uzak ülkelerden yola çıkıyor, aylar süren ticaret yolculuklarına çıkıyor, mal getiriyor, vergi ödüyor, borç alıyor, borç veriyor, anlaşma yapıyor ve hatta savaş zamanında bile ticaretin nasıl korunacağını kurallara bağlıyor. Bugün konuşacağımız konu Anadolu'nun en eski ve en etkileyici ticaret hikayelerinden biri. Kil tabletlerin üzerine yazılmış metinler bize sadece eski insanların ne alıp sattığını göstermiyor. Aynı zamanda hukuk, güvenlik, vergi, mülkiyet, inanç ve uluslararası ticaret hakkında şaşırtıcı bilgiler veriyor. Bu hikayenin merkezinde Anadolu'nun kalbinde yer alan eski bir ticaret şehri var. Burası sadece bir yerleşim alanı değil, tüccarların gelip gittiği, malların depolandığı, anlaşmaların yapıldığı ve ekonomik hayatın canlı şekilde sürdürdüğü büyük bir merkezdi. Dışarıdan gelen tüccarlar burada sadece geçici misafir değildi. Evleri, depoları, malları, borç ilişkileri ve hukuki hakları vardı. Asıl ilginç olan da tam da burada başlıyor. Çünkü bulunan tabletler arasında sadece sıradan alışveriş kayıtları yok. Bazı metinler iki farklı siyasi güç arasında yapılmış anlaşmaları gösteriyor. Yani ortada sadece şu kadar kumaş aldım, şu kadar gümüş verdim gibi basit ticari notlar yok. Ortada kuralları olan, tarafları bağlayan, ticareti koruyan ciddi anlaşmalar var. Bu anlaşmalarda en dikkat çekici maddelerden biri şu: tüccarların malları zorla ve ucuza alınmayacak. Yani 4000 yıl önce bile bir tüccarın malına keyfi şekilde el koymanın ticareti bozacağı biliniyordu. Ticaretin devam etmesi için mal güvenliği şarttı. Bir tüccar uzak yollardan kumaş, kalay ya da değerli ürünler getiriyorsa o malın korunması gerekiyordu. Aksi halde kimse o tehlikeli yollara çıkmazdı. Vergi konusu da açık şekilde düzenlenmişti. Mesela getirilen kumaşlardan belli oranda gümrük vergisi alınıyordu. Bu bize şunu gösteriyor: o dönemde ticaret rastgele yürümüyor. Devlet ya da şehir otoritesi gelen maldan payını alıyor. Ama bunu tamamen keyfi biçimde değil, belli kurallara göre yapıyor. Bugün bize çok normal gelen gümrük, vergi ve ticaret düzeni gibi kavramların kökleri aslında çok eski zamanlara dayanıyor. Tüccarların en önemli mallarından biri kumaştı. Diğeri ise kalaydı. Kalay neden bu kadar önemliydi? Çünkü kalay bakırla birleştiğinde tunç elde ediliyordu. Tunç ise o çağın silah, alet ve güç kaynağıydı. Yani kalay sadece ticari bir mal değildi. Askeri ve teknolojik açıdan da stratejik bir maddeydi. Bir şehir güçlü olmak istiyorsa kalaya ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden kalayı getiren tüccarların sıradan satıcılar değil, dönemin hayati tedarik zincirinin taşıyıcılarıydı. İşte bu yüzden onlara özel güvenceler tanınıyordu. Çünkü ticaret durursa sadece pazar zarar görmezdi. Silah üretimi, tarım araçları, zanaat ve şehirlerin güç dengesi de etkilenirdi. Bugün nasıl bazı enerji yolları ya da teknoloji ham maddeleri ülkeler için stratejik öneme sahipse, o çağda da kalay benzer bir değere sahipti. Anlaşmalardaki en şaşırtıcı maddelerden biri de savaş zamanı ile ilgiliydi. Normalde bir bölgede savaş çıktığında ilk etkilenen şey ticaret olur. Yollar kapanır, kervanlar saldırıya uğrar, pazarlar boşalır, insanlar mallarını saklar. Fakat bu eski anlaşmalarda şehirler ya da krallıklar arasında çatışma çıksa bile tüccarların ticaretlerine devam edebilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu gerçekten çok güçlü bir fikir. Çünkü burada
savaş ile ticaret birbirinden ayrılmaya çalışılıyor. Yani siyasi kavga var diye ekonomik hayat tamamen durmasın anlayışı var. Bugünün dünyasında bile savaşlar, ambargolar ve ticaret yolları hala büyük tartışma konusu. Ama 4000 yıl önce Anadolu'da ticaretin devamlılığı üzerine düşünülmüş olması çok dikkat çekici. Bir başka önemli konu mahkeme meselesi. Metinlerde yerli halk ile dışarıdan gelen tüccarlar arasında bir dava olduğunda tarafların mahkemede eşit kabul edilmesi gerektiği anlaşılıyor. Bu o dönem için çok büyük bir şey. Çünkü yabancı bir tüccarın tamamen korumasız bırakılmadığını görüyoruz. Ticaretin sürdürülebilmesi için yabancının da belli hukuki güvenceye ihtiyacı vardı. Daha da ilginci borç meselesinde karşımıza çıkan anlayış. Eğer bir tüccar borcunu ödemeden başka bir yere giderse onun kardeşi ya da başka bir tüccar otomatik olarak sorumlu tutulmayacak. Bu bize çok erken bir hukuk fikrini hatırlatıyor. Suç ya da borç kişiseldir. Herkes kendi eyleminden sorumludur. Elbette bu sistemi bugünkü modern hukukla birebir aynı görmek doğru olmaz. Ama temel düşünce oldukça dikkat çekicidir. Can güvenliği de anlaşmalarda önemli bir yer tutuyor. Eğer bir tüccar öldürülürse yakınlarına ödeme yapılması ve failin yakalanması gibi hükümler var. Bu sadece malın değil, insan hayatının da ticaret düzeninin parçası olarak korunduğunu gösteriyor. Çünkü bir tüccar öldürülürse bu sadece bir kişinin ölümü değildir. Aynı zamanda ticaret yoluna duyulan güvenin sarsılmasıdır. Mülkiyet hakkı da dikkat çekici başka bir başlık. Dışarıdan gelen tüccarların evlerine, tarlalarına, bahçelerine ya da mallarına zorla el konulmaması gerektiği belirtiliyor. Bu ayrıntı bize şunu gösteriyor. Bu insanlar sadece gelip mal satıp giden gezginler değildi. Bazıları Anadolu'da yerleşmiş, mülk edinmiş, hayat kurmuştu. Yani ticaret kolonileri yalnızca ekonomik değil, sosyal bir varlık da oluşturmuştu. Bir başka ilginç madde zorunlu kamu işleriyle ilgiliydi. O dönemde şehirlerde sur tamiri, kanal kazımı, yol ya da savunma işleri gibi angarya sayılabilecek görevler vardı. Bazı tüccarların bu tür işlerden muaf tutulduğu anlaşılıyor. Bu da onların özel bir statüye sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü sistem onların ticaret yapmasını istiyor. Onları başka işlerle oyalamak istemiyor. Taşımacılık meselesi de çok önemli. Mallar sadece karayoluyla değil, bazı bölgelerde su yollarıyla da taşınıyor. Eğer bir tüccarın malı yolculuk sırasında saldırıya uğrar ya da yağmalanırsa zararın karşılanması gerektiğine dair hükümlerden söz ediliyor. Bu bize ticaretin sadece pazarda değil, yol boyunca da koruma altına alınmaya çalışıldığını gösteriyor. Bir diğer dikkat çekici nokta ise inanç özgürlüğüne dair izlenim veren yemin uygulaması. Tüccarların kendi inançlarına göre yemin edebilmesi, ticaret hukukunun dini kimliği de dikkate aldığını gösteriyor. Çünkü eski çağlarda yemin sadece söz vermek değildi. Tanrılar önünde bağlayıcı bir taahhüttü. Bu yüzden bir tüccarın kendi inanç düzenine göre yemin etmesi onun sözünün ciddiye alındığını gösteriyordu. Bütün bu maddeleri yan yana koyduğumuzda karşımıza çok çarpıcı bir tablo çıkıyor. 4000 yıl önce Anadolu'da ticaret sadece mal değiş tokuşu değildi. Arkasında güvenlik vardı, vergi vardı, mahkeme vardı, mülkiyet vardı, borç ilişkisi vardı, can güvenliği vardı, inanç vardı ve uluslararası ilişkiler vardı. Bu da bize tarih hakkında önemli bir ders veriyor. Biz çoğu zaman eski çağları sadece savaşlarla, krallarla, ordularla ve fetihlerle düşünürüz. Ama medeniyet sadece kılıçla kurulmaz. Medeniyet aynı zamanda sözleşmeyle kurulur, güvenle kurulur, kayıtla kurulur.
Bir tüccarın malını koruyabiliyorsan, bir yabancıyı mahkemede dinleyebiliyorsan, savaş zamanında bile ticaret yolunu tamamen kapatmıyorsan orada gelişmiş bir düzen var demektir. Kil tabletlerinin önemi tam da burada ortaya çıkıyor. Onlar sessiz gibi görünür. Küçük, kırık, toprak rengi parçalar gibidir. Ama üzerlerindeki satırlar bize koca bir dünyanın nasıl işlediğini anlatır. Kimin kime borcu var? Hangi mal nereden geldi? Hangi vergi ödendi? Hangi anlaşma yapıldı? Kim korunacaktı? Kim sorumlu tutulacaktı? Belki de geçmişin en büyük sırrı saraylarda değil, bu küçük tabletlerde saklıdır. Çünkü krallar bize gücü anlatır. Tabletler ise hayatı anlatır. Pazarın sesini, tüccarın endişesini, yolun tehlikesini, malın değerini, hukukun ihtiyacını ve güvenin ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Bugün hala aynı sorularla yaşıyoruz. Ticaret nasıl güvenli olacak? Yabancı yatırımcı nasıl korunacak? Vergi adil mi olacak? Savaşlar ekonomiyi nasıl etkileyecek? Stratejik ham maddeler kimlerin elinde olacak? İnsanlar birbirine nasıl güvenecek? Demek ki insanlık değişiyor, teknoloji değişiyor, yollar değişiyor ama bazı meseleler hiç değişmiyor. 4000 yıl önce kil tablete yazılan bir ticaret kuralı bugün bile bize şunu hatırlatıyor. Güven olmadan ticaret olmaz. Hukuk olmadan zenginlik kalıcı olmaz. Kayıt olmadan düzen kurulmaz. Ve belki de Anadolu'nun bu eski tabletlerinden çıkarılacak en büyük ders şudur. Bir medeniyetin gerçek gücü sadece savaş meydanında değil, pazarda, mahkemede, sözleşmede ve verilen sözün arkasında durabilmesinde saklıdır.